Merhaba değerli dostum, en kıymetli hikayelerin anlatıldığı Kadim Taverne'ye hoş geldin. Umarım iyisindir. Oyundaki her karakter özel ayrı ayrı çektiğim video rehber serisinin 9. bölümündeyiz. Bildiğin üzere her karakterin farklı özellikleri ve farklı oynanış mekanikleri var. Bu videoyu sonuna kadar izlediğin takdirde karaktere tamamen hakim olacaksın. O halde soruyorum, kim ulan bu Maxwell? Maxwell'ı oyunda adı W ile başlamayan tek karakter sanabilirsin. Ama hayır. Maxwell'ın da adı diğer karakterler gibi W ile başlıyor. Zira asıl ismi William Carter. Aslında Maxwell'ın hikayesiyle ilgili anlatılacak çok fazla şey var. Zira şu an oyundaki tüm karakterler içinde hikayenin en merkezinde Maxwell yer alıyor. Fakat zaten oyunun hikayesi için de ayrı bir video çekmek istediğim için çok fazla derine girmeyi düşünmüyorum. Çünkü tekrara düşmek istemiyorum. Maxwell kesinlikle oyunun en etkili karakterlerinden biri. Hem hikayesel hem oynanış olarak. En güçlüsü demiyorum. Fakat kesinlikle en etkili karakterlerinden biri. Bu sebeple muhtemelen bu video bayağı bir dolu dolu rehber videosu olacak. Hadi gel önce kısaca da olsa hikayesine bir bakalım. William Carter zamanında kendi halinde 5 kuruş parası olmayan bir adamdı. Maxwell sahne adıyla çıktığı The Amazing Maxwell şovlarında çeşitli sihirbazlık gösterileri yapmaya çalışıyordu. Bir gün Maxwell'ın eline Codex Ambra adında bir kitap geçti. Bu kitap büyüler hakkında çok fazla sır barındırmaktaydı. Karanlık sırlar. Bu kitap ve içindeki sırlar sayesinde her geçen gün kendini daha güçlü hissetti. Eski, uysal davranışlarından vazgeçen ve yeni kişiliğini karizmatik bir kara büyü ustası olarak kucaklayan Maxwell şöhret ve başarı elde etti. Ancak yine de bundan daha fazlasını istiyordu. Büyülü kitabında gitgide daha derine dalıp kendini onun sırlarına kaptırırken içindeki karanlık bilgi aklını karıştırdı ve kalbini kararttı. Son sahnesinde artık küstahçasına umursamadan kullandığı kara büyüler en sonunda kendisini esir aldı. Hem kendisi hem de asistanı Charlie bir anda kendilerini The Constant dediğimiz bu dünyada buldu. Charlie adım adım karanlığın hanımına dönüşürken Maxwell da sonsuza dek sürecekmişçesine kendini Nightmare Throne yani kabus tahtına hapsolmuş olarak buldu. Ta ki bir gün Wilson adında bir mucit gelip kendini bu işkenceden kurtarana kadar. Ama ne pahasına. Şimdi gel oyun içi Maxwell'a bir bakalım. Tabii ki ilk olarak statlarla başlıyoruz. Maxwell 150 açlık ve 200 akıl sağlığı gibi standart değerlere sahipken canı sadece 75. Yani gerçekten çok düşük bir cana sahip. Küçük bir kız çocuğu olan Wendy ile Willow 150 cana sahipken, hatta Wes bile 113 cana sahipken neden Maxwell'ın bu kadar az cana sahip olduğunu bilmiyorum. Belki yıllarca kabus tahtında oturduğu için sağlığını kaybetmiştir. Ya da senin bir bilgin veya teorin varsa lütfen yorumlarda belirt. Maxwell'ın artı yönlerine baktığımızda en ön plana çıkan şeylerden biri Maxwell'ın hiçbir şey yapmadan dakikada 6.7 akıl sağlığı kazanıyor olması. Bu kafana bir Tamoshenter takmanla eşdeğer. Yani neticede burada bir ömür kabus tahtında oturmuş gölge kralından ve gölgeleri kuklası yapmış bir adamdan bahsediyoruz. Yani bir zahmet akıl sağlığı konusunda biraz korkusuz olsun. Maxwell oyuna 6 Nightmare Fuel ve belki de tüm bu olayların sebebi olan Codex Ambra kitabına sahip olarak başlıyor. Codex Ambra sürekli yanında taşıyabildiğin bir craft istasyonu görevi görüyor. Tıpkı Science Machine ya da Alchemy Machine gibi.
Codex Umbra ile 4 farklı gölge kukla yapabiliyorsun. Bunlardan ilki ağaç kesmeye, ikincisi kazma ile kazmaya, üçüncüsü kürekle kazmaya ve sonuncusu savaşmaya yarıyor. Biz bunlara baltacı, kazmacı, kürekçi ve savaşçı diyelim. Yine aynı sırayla craftlamak için 2 Nightmare Fuel'un yanı sıra 1 adet balta, kazma, kürek ya da mızrak yapman gerekiyor. İşçi kuklalar 40, savaşçı kuklalar 70 maksimum akıl sağlığının düşmesine sebep oluyor. Yine aynı anda en fazla 5 işçi veya 3 işçi 1 savaşçı veya 1 işçi 2 savaşçıya sahip olabilirsin. Öldürülmedikleri sürece sonsuza dek varlıklarını sürdürebiliyorlar. Ayrıca kuklaların yok edilmesi halinde kaybettiğin maksimum akıl sağlığını geri alıyorsun. Nasıl yok edebilirim diyorsan da gidip kafalarını bir tane patlatman gerek. Karşılığında da 1 adet Nightmare Fuel elde ediyorsun. Yani biliyorum senin için çalışan şeylere böyle davranmak hoş değil ama Maxwell da böyle bir dostumuz. Eğer olur da bir şekilde Codex Umbra'yı kaybedersen Shadow sekmesinden 2 Papyrus, 2 Nightmare Fuel ve 50 can karşılığında tekrar craftlayabiliyorsun. Şimdi ilk olarak en son bahsettiğim şeye bakalım. Tut ki Codex Umbra craftlaman lazım ve dediğim gibi 50 cana mal olacak. Senin zaten 75 canın olduğunu düşünürsek bu gerçekten çok tehlikeli bir şey. Bu yüzden bunu craftlamadan önce muhakkak Lobster Dinner ya da Fish Sticks tarzı bir yemek veya Healing Soul ya da Honey Poultice gibi can veren şeyler taşıdığından emin ol. Peki sadece Codex Umbra craftlamak mı tehlikeli? Tabii ki hayır. Maxwell tehlikenin ta kendisi. 70 canlı oynuyor olmak muazzam riskli bir durum. Çok çabuk ölebilirsin. Hatta zırhın falan yoksa tek yemen işten değil. Peki bunun için ne yapabilirsin? 2 temel durum var. Birincisi kesinlikle ama kesinlikle zırhlı dolaşman lazım. Yani sana gelecek hasarları zırhlarının karşılaması lazım. Bunun için de aldığın hasarın %95'ini karşılayan Knight Armor senin için çok önemli. Normalde Knight Armor çok güçlü bir zırh olsa da çok fazla akıl sağlığı düşürdüğü için her zaman tercih edilmiyor. Fakat senin halihazırdaki akıl sağlığı bonusunla daha değerli oluyor. Gerçekten çok uyumlu Maxwell ile Knight Armor. Kaldı ki akıl sağlığı çok esnek olduğu için Nightmare Fuel'a en kolay erişen karakterlerden birisin. 7/24 Knight Armor'la dolaşma tabi ama bir kavga çıkacağı zaman muhakkak üzerinde olsun. Peki sadece Knight Armor yeter mi? Hayır. Muhakkak kafanda da hasarın %80'ini karşılayan bir Battle Helm ya da Football Helmet olmalı. Knight Armor'ın olmadığı zamanlarda ya da Knight Armor'ın var ama savaşmıyorsun. Yani akıl sağlığın boş yere gitmesin diye. Bu gibi durumlarda muhakkak üstünde Lock Suit ya da Marble Suit olsun. İkinci kesinlikle alman gereken önlem ise 75 canından ötürü ölme ihtimalin çok yüksek olduğu için muhakkak Mid Effigy ya da Life Giving Amulet'ın olmalı. Mid Effigy ile ilgili tüm detaylara yukarıdaki kartta bulunan ve kanalın ilk videosu olan Wilson rehberinden ulaşabilirsin. Life Giving Amulet 1 Red Gem, 2 Nightmare Fuel ve 3 altından yapılıyor. Kullanım ise şöyle. Öldüğün vakit Amulet'a giderek tekrar dirilebiliyorsun. Geçelim akıl sağlığı olayına. Maksimum akıl sağlığını azaltmak için birden fazla kukla çağırmak, Maxwell'ın uzun süre neredeyse deliymişçesine çok düşük akıl sağlığıyla kalmasını sağlamanın iyi bir yolu. Maxwell hiçbir şey yapmasa bile çok kolay akıl sağlığı kazandığı için akıl sağlığının düşük olması onu pek sıkıntıya sokmuyor. Dolayısıyla Nightmare Fuel elde edebilmek adına Evil Flower toplamak ya da tavşanlardan sakal toplamak gibi akıl sağlığını düşüren olayları Maxwell yapmalı. Aynı zamanda akıl sağlığı veren Tamoshanter ya da uyumak gibi şeylere Maxwell'ın pek bir ihtiyacı yok. Tüm bunları diğer karakterlere kalması da büyük avantaj. Mesela örnek olarak Hibernation West ve Tamoshanter giymiş ve Glommer'ın yanında duran Maxwell'ın şu akıl sağlığı yükselişine bir bak. Kuklalara gelecek olursak
Tabii ki kazmacı, kürekçi ve baltacı arkadaşların ne kadar etkili olduğunu anlatmaya gerek yok. Fakat savaşçı kuklalar oldukça zayıf. Tıpkı senin gibi 75 cana sahip ama üzerine bir zırh giyemediği için genelde birkaç hasar yediğinde ölüyor. Mesela Deerclaws tek attığı için ona karşı kuklaları çağırmanın manası yok. Fakat Tallbird ya da örümcek gibi küçük şeylerle savaşmak için kullanabilirsin. Yani en azından sen öleceğine kuklan ölsün. Kuklayı büyük canavarlara karşı en efektif kullanma yollarından biri sanırım Ice Staff tarzı bir silahla rakibi sürekli dondurman olabilir. Doğal olarak hasar yemeyen kuklalar savaşmaya devam edecektir. Ayrıca akıl sağlığı yenilenmesi sayesinde Maxwell ıslak eşyaları tutarken yani 100 ıslaklık olsa bile akıl sağlığı kaybetmeyecektir. Son olarak her karakterde olduğu gibi Maxwell'ın da en sevdiği yemek Lobster Dinner. Yukarıda bahsettiğim Wobster bisküvi ile karıştırma. Bu farklı bir yemek. Favori yemeğin olduğu için seni fazladan 15 doyuracak. Ama yapımında butter yani tereyağı gerektiği için yapması biraz zor. Maxwell aslında tek oynamaktan ziyade başkalarıyla oynadığı zaman çok etkili bir karakter. Çünkü tek başına ölme ihtimalin çok fazla. Ama yanında senin için savaşacak birileri varsa Maxwell olarak sen de akıl sağlığı düşürecek şeyleri onun için yaparsın ve gerçekten büyük bir uyum yakalayabilirsin. Tabii ki bir Wickerbottom kadar etkili olmasa da tıpkı onun gibi bir takım olarak oynandığında çok efektif bir karakter. Bu arada Wickerbottom rehberine de yukarıdaki karttan ulaşabilirsin. Aslında Maxwell dediğim gibi çok efektif bir karakter. Neredeyse S-Tier hak edecek kadar efektif bir karakter. Fakat S vermememin ilk sebebi çok düşük cana sahip olması. Yani mutlaka bol bol ölecek oyunda. İkincisi ise eğer oyunda belli bir düzeni sağlarsan Maxwell'a ihtiyacın olmuyor. Yani domuzlara gidip et vererek senin için ağaç kesmelerini sağlayabilirsin. Madenlerde bir yeşil ya da mavi mantar biyomu bulup 15-20 tane mantar topladıktan sonra akıl sağlığını istediğin seviyeleri düşürebilirsin. Yani geri toplaman çok kolay olacaktır. Ama yine de hem efektif olduğu hem de eğlenceli olduğu için kesinlikle en az bir E-tier hak ediyor. Videoyu buraya kadar izleyen kahraman dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Sağda ve solda çıkan videolarla tavernanın keyfini doya doya çıkarmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.